Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ameliyatınızın kaçıncı günü? Bugün 8. günü. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Gayet rahatım. Ne zaman yüz felci geçirmiştiniz? Bizim yüz felci hikayemiz 20 yıl öncesine dayanıyor aslında. 20 yıl, yani 20 küsur yıl önce biz bir geçirmiştik. Sonrasında fizik tedavi, ilaç tedavisi gayet normale dönmüştü. Ama 17 yıl önce bir yılda 2 kez daha geçirdik. O zaman hamile olduğum için, ikincisinde de çocuğum olduğu için hiçbir ilaç tedavisi ya da fizik tedavisi kullanmamıştık. Sebebi neydi peki? Vallahi ilk geçirdiğimizin soğuğa dayalı olduğunu söylemişlerdi. İkinci geçirdiklerimizde de hani ödeme bağlı, gebelikle ilgili olduğunu söylediler. Zaten hiçbir tedavi de almamıştım gebeliği ve emziriyor olduğum için. Yüz felci, hareketsizlik hali düzeldikten ne kadar süre sonra istenmeyen hareketler yani sinkinez durumu oluştu? Yani nasıl söyleyeyim, 17 yıl önce zaten ilk olduğu anda hissediyorsunuz. Onun sonrasında da o hareketler hep kalıyor, devam ediyor yani. İşte gözünü kapatamama, ondan sonra dudağında konuşurken ağız kayması, bunlar hep mevcuttu ama tabii yıllar ilerledikçe benimki çok yoğunlaşmıştı artık. Yani sinkinezi hemen oluşmaya başladı. Tabii anında oluştu. Kliniğimizden ve Berke Hoca'dan nasıl haberdar oldunuz? İnternette tesadüfen gördüm. Daha önce başka tedaviler denemiş miydiniz? Hayır. Başvurmadan önce soru işaretleriniz var mıydı? İlk görüşmeniz online mıydı? Tabii ki soru işaretlerimiz vardı. İlk görüşmemizi de biz şehir dışından geldiğimiz için online olarak gerçekleştirdik. Yüzünüzde, gözünüzde, ağzınızda ne gibi canınızı sıkan problemler mevcuttu? Konuşurken ağızda kayma oluyordu. Güldüğümüz zaman çenede portakal kabuğu görüntümüz oluyordu. Ve aynı zamanda güldüğümüzde yine kaşımda bir yukarıya doğru kalkma olayı söz konusuydu. Artı şu boynumuzda bir kas yığılma mevcuttu. Berke Hoca değerlendirmesi sonrası ne gibi potansiyel faydalardan bahsetti? Yani mesela kaşımda oluşan o kalkıklığı giderebileceğini söyledi. İşte gülüşümüzdeki ortaya çıkan portakal kabuğu görüntüsünün ne kadar azalabileceğinden bahsetti. Ya da işte gülerken mesela ilk sinkineziyken bir diş görünürken onun ne kadar açılabileceğini ya da ne kadar açılamayacağını, bu konular hakkında bilgilendirdi. Peki sonuç garantisi verdi mi? Vermedi. Yani vermedi. Ne gibi risklerden bahsetti? Her ameliyatta olduğu gibi tabii ki bunun da risklerinden olduğunu bahsetti. İyi haberlerin yanında, yani açıkçası oldukça gerçekçiydi. Size nasıl hissettirdi peki bu durum? Güvenli. Biz buraya gelirken zaten çok korktuk. Yani hatta geldiğimiz anda korktuk. Acaba olmasa mı, vaz mı geçsek? Ama Berke Hoca'yla görüştükten sonra tamam dedik ve ertesi gün olduk zaten. Ameliyat sonrası ne gibi faydalar aldınız? Yara iziyle ilgili endişeleriniz var mı? Nasıl hissediyorsunuz? Tabii ki de var. Yani şöyle söyleyeyim, hani kalacak mı? Yüzümüzde herhangi bir yara olacak mı? Şu anda görünen şeyler yara değil aslında 8. gün ama bunlar kalem hani izleri. Yara izim kalır mı? Yüzümde yara olur mu? Berke Hoca gayet güzel bir şekilde açıklamasını yaptı. Yüzünüzde herhangi bir yara izi kalmayacak. Kulakta olacak. O da birkaç ay sonra zaten normale dönecek. Belli bile olmayacak diye endişelerimizi giderdi. Ameliyat olacak hastalara ne tavsiye edersiniz? Ameliyat olacak hastalara şunu tavsiye edebilirim. Kol ağrısı gibi, bacak ağrısı gibi, mide ağrısı gibi yüz felci de bir çeşit hastalık. Bundan utanılacak, saklanılacak, çekinecek hiçbir şey yok. En iyi tedaviyi kendilerince bulup araştırıp gelmelerini tavsiye ediyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.